Bir sabah Anadolu'nun bozkırlarında güneş yavaşça doğarken bir grup savaşçı yeni bir çağın eşiğinde duruyordu. Osman Bey, bu savaşçıların lideri, yanında sadık adamlarıyla birlikte yeni bir devlet kurmanın hayalini kuruyordu. Ancak bu hayalin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu sadece bir liderin değil, aynı zamanda bir milletin kaderini belirleyen anların hikayesidir. Peki, bu kaderi şekillendiren olaylar nelerdi? Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu 13. yüzyılın sonlarına denk gelir. Selçuklu Devleti'nin zayıflaması, Anadolu'da birçok beylik ve küçük devletin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu dönemde Anadolu, Bizans İmparatorluğu'nun etkisi altında kalmış ve sürekli çatışma ortamlarıyla dolup taşmaktaydı. Osman Bey'in liderliğinde bu dağınık yapıyı bir araya toplamak hem siyasi hem de askeri bir strateji gerektiriyordu. Bu yeni devletin kuruluşu sadece Anadolu'nun değil, tüm bölgenin geleceğecek bir sürecin başlangıcıydı. Derin dalış zaman çizgisi Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu birkaç önemli aşamadan oluşur. İlk olarak Osman Bey'in liderliğinde 1299 yılında Osmanlı Beyliği'nin kurulması bir dönüm noktasıdır. Ardından Osmanlıların Bizans ile ilk çatışması 1302'deki Koyunhisar Savaşı ile gerçekleşti. Osmanlıların kazandığı bu savaş, diğer beyliklerin Osmanlı'ya katılmasına zemin hazırladı. 1326 yılında Bursa'nın fethi, Osmanlıların Anadolu'daki varlığını güçlendirdi. Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşunda her bir savaş ve stratejik karar yeni bir yapı inşa etmeye yardımcı oldu. Bununla birlikte Osman Bey'in oğlu Orhan Gazi'nin liderliğinde Osmanlılar Bizans İmparatorluğu'nun topraklarına daha da derinlemesine girdi. 1345'teki İznik'in fethi Osmanlıların uluslararası alanda tanınmasını sağladı. Bu dönem Osmanlılar için sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda siyasi bir prestij kazandırdı. Sonuçlar: Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu sadece yeni bir devletin doğuşu değil, aynı zamanda Anadolu'nun etnik ve kültürel yapısında da köklü değişikliklere yol açtı. Osmanlı yönetimi, farklı milletler ve dinler arasında bir arada yaşamayı teşvik eden bir sistem geliştirdi. Bu durum, imparatorluğun uzun yıllar boyunca ayakta kalmasının temel sebeplerinden biri oldu. Ayrıca bu dönem, Anadolu'daki ticaret yollarının canlanmasına ve ekonomik büyümeye de zemin hazırladı. Bu süreç, Osmanlı İmparatorluğu'nun gelecekteki genişlemesinin temellerini attı. Son olarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu, günümüzde hala tartışılan birçok konuyu gündeme getirmektedir. Tarihçiler, bu dönemdeki olayların nasıl şekillendiği ve Osmanlı'nın nasıl bu kadar büyük bir imparatorluk haline geldiği üzerine farklı görüşler ileri sürmektedir. Bu tartışmalar, geçmişin anlaşılmasına katkı sağlarken, aynı zamanda bugünkü siyasi ve sosyal yapılar üzerinde de etki göstermektedir. Tekrar ve modern yansımalar. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu, tarih boyunca pek çok ders ve deneyim sunmaktadır. Bugün bu dönemi anlamak sadece tarihsel bir merak değil, aynı zamanda günümüzde karşılaştığımız birçok sorunun kökenlerine inmektir. Tarih, bir milletin köklerini anlamak için bir rehberdir. Osmanlı'nın yükselişi, sadece geçmişte değil, gelecekte de önemli bir ders niteliği taşımaktadır. Unutmamak gerekir ki, her yapılan başarı, bir öncekinden daha büyük sorumluluklar getirir. Bugünün dünyasında, bu tarihsel süreçlerin nasıl şekillendiğini düşünmek, bugünün olaylarına daha derin bir perspektifle bakmamıza yardımcı olacaktır. Bu videoda, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşunu ve bu dönemin önemini incelerken, tarih sahnesindeki bu büyük değişimin nasıl gerçekleştiğini keşfedeceğiz. Şimdi bu yolculuğa çıkalım. Osman Bey, günden güne büyüyen beyliğini yönetirken, karşısında birçok zorluk ve fırsat vardı. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde, topraklarını genişletmeyi hedefleyen diğer beylikler de Osmanlı'nın yükselişini izliyordu. Bu dönem yalnızca askeri çatışmalarla değil, aynı zamanda diplomasi ve ittifaklarla da şekillendi. Osman Bey, stratejik evlilikler yaparak çevresindeki beyliklerle ilişkilerini güçlendirmeye çalıştı. Örneğin, 1330'larda Orhan Gazi, Bizans İmparatorluğu'nun zayıflamasından faydalanarak İznik'i kuşatmaya başladı. Bu kuşatma sırasında Osmanlı ordusu güçlü bir savunma hattı oluşturarak düşmanı geri püskürttü. İznik'in fethi, Osmanlıların prestijini artırmış ve diğer beyliklerin Osmanlı'ya katılmasını kolaylaştırmıştır. Bu olay aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun fetihçi politikalarının temellerini atmıştır. 1345 yılında İzmit'i ele geçiren Osmanlılar, deniz yoluyla ticaret yapma imkanlarına da kavuştu. Bu durum hem ekonomik hem de askeri açıdan Osmanlıların güçlenmesini sağladı. Ancak bu hızlı ilerleyişin arkasında yatan bir başka faktör de Osmanlı yönetim sisteminin esnekliği ve farklı etnik grupları bir arada tutabilme yeteneğiydi. Osmanlılar, fethettikleri bölgelerdeki halkların kültürel ve dini yapısına saygı göstererek, yerel yönetimleri de işin içine katarak idare ettiler. Bu, uzun vadede sosyal barışı sağlamış ve imparatorluğun sürekliliğini desteklemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş sürecinde içten gelen huzursuzluklar ve dış tehditler de önemli bir yer tutuyordu. Her ne kadar Osman Bey ve Orhan Gazi sağladıkları başarılarla dikkat çekseler de çevrelerindeki güç odakları sürekli olarak Osmanlılar için bir tehdit oluşturuyordu.
Mesela 1354'te Osmanlılar Gelibolu'yu alarak Avrupa'ya ilk adımlarını attılar. Bu fetih hem stratejik bir avantaj sağladı hem de Avrupa'daki Osmanlı varlığının temellerini attı. Bu dönemde ortaya çıkan sosyal ve kültürel dönüşümler de dikkate değerdir. Osmanlı yönetimi, Müslüman ve gayrimüslim topluluklar arasında bir denge kurarak yeni bir kimlik oluşturmayı başardı. Farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşaması Osmanlı toplumunun zenginliğini artırdı. Böylelikle Osmanlı İmparatorluğu sadece askeri gücüyle değil, aynı zamanda toplumsal dokusuyla da tarih sahnesinde kalıcı bir iz bıraktı. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu sadece Anadolu'da değil, tüm Balkanlar ve Orta Doğu'da da önemli yankılar buldu. Tarihçiler, Osmanlıların genişlemesini, bölgedeki etnik ve dini yapıların birbirleriyle olan ilişkileri üzerinden analiz etmektedir. Bazı kaynaklara göre bu süreç sadece fetihlerle değil, aynı zamanda yerel yönetimlerin Osmanlı siyasi sistemine entegrasyonu ile de şekillenmiştir. Sonuç olarak Osman Bey'in liderliğindeki bu süreç, Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerini atarken, aynı zamanda dünya tarihini de etkileyen bir dönüşümün başlangıcı olmuştur. Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun ortaya çıkışı sadece bir tarih kitabının sayfalarında kalmamış, aynı zamanda toplumların kimliklerini, inançlarını ve kültürel etkileşimlerini derinden etkilemiştir. Geçmiş, geleceği şekillendiren bir aynadır. Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşunu anlamak sadece tarihsel bir inceleme değil, aynı zamanda günümüzdeki toplumsal dinamikleri anlamaya yönelik bir adım olacaktır. Şimdi, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşuna yön veren bu önemli anları daha derinlemesine keşfetmek üzere yolculuğumuza devam edelim. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu sadece askeri başarılarla değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik dinamiklerle de şekillendi. Bu dönemde Osman Bey'in akıllı liderliği ve stratejik düşünme becerisi beyliğin büyümesini önemli ölçüde etkiledi. Osmanlılar hem askeri hem de ticari alanlarda etki kazanarak çevreleriyle olan ilişkilerini güçlendirmeyi başardılar. 1350'lerde Osmanlıların Avrupa'daki ilk kalıcı varlığı olan Gelibolu'nun fethi bu sürecin en kritik adımlarından biriydi. Bu fetih, Osmanlıların hem askeri hem de ekonomik açıdan yeni fırsatlar elde etmelerine olanak tanıdı. Osmanlılar, Gelibolu üzerinden Avrupa ile ticaret yapma imkanına kavuşarak bölgedeki ekonomik yapıyı da değiştirdiler. Ticaret yollarının kontrolü, imparatorluğun ilerleyen yıllardaki genişlemesi için hayati öneme sahipti. Aynı zamanda bu durum Osman Bey'in torunları olan Orhan Gazi ve Murat Hüdavendigar dönemlerinde daha da geliştirildi. Stratejik noktalara yerleşmek sadece askeri bir avantaj sağlamakla kalmadı, aynı zamanda Osmanlı kültürünün yayılmasına da katkıda bulundu. Bu dönemde meydana gelen iç dinamikler de dikkate değerdir. Osmanlı İmparatorluğu, farklı etnik grupları bir arada tutma konusunda kendine özgü bir yöntem geliştirdi. Farklı inançlara ve kültürlere saygı göstererek yerel liderlerle işbirliği yapmayı ve onların geleneklerini tanımayı hedefledi. Bu yaklaşım, Osmanlı toplumu içinde bir birlik duygusu oluşturarak imparatorluğun uzun ömürlü olmasına yardımcı oldu. Örneğin, yerel yönetimlerin Osmanlı siyasi sistemine entegrasyonu hem idari verimliliği artırdı hem de bölgedeki huzuru sağladı. İlk fetihlerin ardından Osmanlı İmparatorluğu hem askeri hem de siyasi anlamda daha kararlı adımlar atmaya başladı. 1389 yılında I. Kosova Savaşı, Osmanlıların Balkanlardaki varlığını pekiştiren bir başka önemli olaydır. Bu savaş, Osmanlıların yalnızca bölgedeki güç dengelerini değiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda yeni bir siyasi kimlik oluşturmasına da zemin hazırladı. Ancak bu süreçte bazı tarihçiler Osmanlıların genişlemesinin ardında yatan motivasyonları ve bunun yerel halk üzerindeki etkilerini tartışmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu sadece askeri bir imparatorluk kurulması değil, aynı zamanda yeni bir toplumsal yapı ve kültürel etkileşimlerin de oluşmasına yol açtı. Bu dönemde sanat, edebiyat ve mimari alanlarında da önemli gelişmeler yaşandı. Osmanlılar, fethettikleri bölgelerdeki kültürel zenginlikleri benimseyerek kendi kültürel kimliklerini daha da zenginleştirdiler. Bu durum, imparatorluğun sanat ve bilim alanında da ilerlemesine katkı sağladı. Sonuç olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş süreci birçok faktörün bir araya gelmesiyle şekillendi. Stratejik liderlik, askeri başarılar, diplomasi ve kültürel etkileşimler, imparatorluğun inşasında kilit rol oynadı. Günümüzde Osmanlı İmparatorluğu üzerine yapılan tartışmalar, bu dönemin karmaşıklığını ve derinliğini gözler önüne seriyor. Geçmişin izleri, günümüz toplumlarının kimliklerinde hala hissedilmektedir. Bu tarihsel süreçleri anlamak, sadece geçmişe değil, geleceğe de ışık tutacaktır. Şimdi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişini etkileyen daha fazla ayrıntıyı keşfetmek üzere devam edelim. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuş süreci, tarih sahnesinde sadece bir beylikten bir imparatorluğa dönüşümün ötesinde, birçok toplumsal ve kültürel dinamiğin etkileşim içinde şekillendiği bir dönemi temsil eder. 14. yüzyılın başlarında Osman Bey'in liderliğinde gelişen bu süreç, Anadolu'nun siyasi karmaşasının yanı sıra, bölgedeki farklı etnik grupların ve kültürel yapının da etkileriyle derinleşti. Bu dönem yalnızca askeri fetihlerle değil, aynı zamanda Osmanlıların benimsediği yönetim anlayışıyla da önemli bir karakter kazandı.
Osmanlılar, fethettikleri topraklarda yerel halkın inançlarına ve geleneklerine saygı göstererek onlarla işbirliği yapmayı tercih ettiler. Bu yaklaşım, imparatorluğun sosyal dokusunu oluştururken, yerel liderlerin ve aristokrasinin de desteklenmesini sağladı. Örneğin, Anadolu'da pek çok Türk beyliğinin zayıfladığı bu dönemde Osmanlılar güçlü bir yönetim modeli geliştirerek hem kendi topraklarını hem de çevrelerini kontrol altında tutmayı başardı. Bu da imparatorluğun gelecekteki genişlemesi açısından kritik bir adım oldu. 1360'lara gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu Balkanlara doğru ilerlemeye başladı ve bu bölgedeki ilk önemli fetih olarak Edirne'yi ele geçirdi. Bu fetih sadece stratejik bir kazanım sağlamakla kalmadı. Aynı zamanda Osmanlıların Avrupa'daki etkinliklerini artırmalarına da olanak tanıdı. Edirne'nin fethi, ileriye dönük pek çok seferin ve mücadelenin başlangıcını işaret ediyordu. Bazı tarihçiler bu fetihlerin ardındaki motivasyonları tartışırken Osmanlıların bölgedeki demografik yapıyı değiştiren politikalar izlediklerini de vurgulamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu ve genişlemesi birçok farklı unsuru bir araya getirerek yeni bir siyasi ve kültürel kimlik oluşturmaya yöneldi. Bu süreçte yerel kültürlerin benimsenmesi ve Osmanlı kültürüyle harmanlanması imparatorluğun sosyo-kültürel zenginliğini artırdı. Örneğin Bizans mimarisinin etkileri Osmanlı mimarisine de yansıyarak zamanla kendine özgü bir stilin oluşmasına katkı sağladı. Sanat ve edebiyat alanındaki bu gelişmeler Osmanlıların sadece askeri bir güç değil, aynı zamanda kültürel bir merkez haline gelmelerini sağladı. 1380'ler civarında Osmanlıların siyasi kimliğini pekiştiren önemli bir dönüm noktası I. Kosova Savaşı'dır. Bu savaş, Osmanlıların Balkanlardaki hakimiyetini sağlamlaştırırken, aynı zamanda bölgedeki diğer güçlerle olan ilişkilerini de yeniden şekillendirdi. Kosova'da elde edilen zafer, Osmanlı İmparatorluğu'nun sadece bir askeri güç olmanın ötesine geçerek, diplomasi ve yönetim alanında da etkili olmaya başladığını gösteriyor. Ancak bu dönemin karmaşıklığı bazı tarihçiler tarafından tartışmalı bir şekilde ele alınıyor. Zira savaşın sonuçları ve yerel halk üzerindeki etkileri farklı perspektiflerden değerlendirilmekte. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşundaki bu dönüm noktaları, bölgedeki sosyopolitik dinamikleri derinden etkiledi ve imparatorluğun geleceği üzerinde kalıcı izler bıraktı. Bu süreç, yalnızca askeri fetihler değil, aynı zamanda yeni bir toplumsal yapı ve kültürel etkileşimlerin de oluşmasına yol açtı. Osmanlılar, farklı inanç ve kültürleri bir arada tutarak kendilerine özgü bir kimlik geliştirdiler. Bu durum, empire içinde barış ve istikrarı sağlamanın yanı sıra farklı toplulukların bir arada yaşamasına olanak tanıdı. Sonuç olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş süreci tarihsel olayların bir araya gelmesiyle şekillendi. Stratejik liderlik, askeri başarılar ve kültürel etkileşimler imparatorluğun inşasında önemli rol oynadı. Bu dönemi anlamak sadece geçmişe ışık tutmakla kalmayıp günümüz toplumlarının dinamiklerini de kavramaya yönelik bir adım olacaktır. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişine yön veren daha fazla ayrıntıyı keşfetmek üzere yolculuğumuza devam edelim. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu sadece askeri fetihlerle değil, aynı zamanda karmaşık sosyal ve kültürel dinamiklerin birleşimiyle şekillendi. 14. Yüzyılda Osman Bey'in liderliğinde yaşanan bu değişim, Anadolu'nun siyasi kırılganlığından faydalanmayı ve bölgedeki etnik çeşitliliği yönetmeyi içeriyordu. Osmanlıların benimsediği yönetim anlayışı, farklı kültürel ve inanç sistemlerine saygı göstererek yerel halkla işbirliği yapmayı öncelik haline getirdi. Bu yaklaşım sadece imparatorluğun sosyal dokusunu güçlendirmekle kalmadı. Aynı zamanda yerel aristokrasinin de desteklenmesine zemin hazırladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun fetihleri stratejik planlama ve güçlü liderlik gerektiriyordu. 1360'lı yıllarda Edirne'nin alınması bu stratejik genişlemenin ilk önemli örneklerinden biriydi. Edirne, Osmanlıların Avrupa üzerindeki etkilerini artırmalarına olanak sağlarken birçok askeri seferin de başlangıcını işaret etti. Bazı tarihçiler bu fetihlerin ardındaki motivasyonları farklı biçimlerde tartışmakta. Zira bu süreçte demografik değişiklikler ve yerel halk üzerindeki etkileri de oldukça önemlidir. Osmanlılar, fethettikleri bölgelerdeki kültürel zenginlikleri benimseyerek kendi kimliklerini geliştirdiler. Bizans mimarisinin etkileri, Osmanlı mimarisinin şekillenmesinde belirgin bir rol oynadı. Bu dönemde sanat ve edebiyat alanında da önemli gelişmeler yaşandı. Osmanlı İmparatorluğu sadece askeri bir güç olmanın ötesine geçerek aynı zamanda kültürel bir merkez haline gelmeyi başardı. 1380'lere gelindiğinde I. Kosova Savaşı, imparatorluğun siyasi kimliğini pekiştiren çok önemli bir dönüm noktası oldu. Bu savaş, Osmanlıların Balkanlardaki hakimiyetini güçlendirirken, aynı zamanda bölgedeki diğer güçlerle olan ilişkilerini yeniden şekillendirdi. Kosova'daki zafer, Osmanlıların diplomasi ve yönetim alanında da etkili olmaya başladığını gösterdi. Ancak bu dönemin karmaşıklığı, bazı tarihçiler tarafından tartışmalı bir şekilde ele alınmakta, savaşın sonuçları ve yerel halk üzerindeki etkileri çeşitli açılardan değerlendirilmektedir. Bu durumu anlamak, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşundaki dinamikleri daha iyi kavrayabilmemizi sağlıyor.
Osmanlı İmparatorluğu, farklı inanç ve kültürleri bir arada tutarak kendine özgü bir kimlik geliştirdi. Bu durum, imparatorluk içinde barış ve istikrarı sağlamanın yanı sıra farklı toplulukların bir arada yaşamasına olanak tanıdı. Osmanlılar, yalnızca askeri başarılarla değil, aynı zamanda sosyo-kültürel etkileşimlerle de güçlenerek uzun ömürlü bir imparatorluk oluşturdular. Sonuç olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş süreci tarihin karmaşık olaylarının bir araya gelmesiyle şekillendi. Stratejik liderlik, askeri başarılar ve kültürel etkileşimler imparatorluğun inşasında önemli bir rol oynamıştır. Bu tarihi süreci anlamak, yalnızca geçmişi aydınlatmakla kalmayıp, günümüz toplumlarının dinamiklerini anlamak açısından da kritik bir öneme sahiptir. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişine ve ona yön veren daha fazla unsura dair derinlemesine bir keşfe çıkalım.